YouTube'da ekranları başında bizimle birlikte olan herkese merhaba. Çok heyecanlı, çok güzel, kıpır kıpır, herkesin her şeyin bir arada olduğu muhteşem bir gün oluyor. Ankara'da sergimiz şu anda hazırlanıyor. 16'da o başlayacak. Bizler saat 15'te bir araya geldik, selamlaştık. Şimdi de size canlı yayında biz ne yapıyoruz? Bu Ogura nedir? Kitabımız nedir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ankara'daki sergimizin, yani şu anda ilerleyen sergimizin tanıtımı. Teşekkürle başlayayım çünkü şimdi teşekkür kısmı bittiğine göre biraz ne yaptığımızdan bahsedelim. Şimdi Türkiye'ye yeni giriyor bu. Projenin içinde olanlar artık ne olduğunu biliyorlar fakat canlı yayında olasılıkla ilk defa duyanlar var. Vaka diyorum. Bir karşılığı var mı? Ogura diyorum, karita diyorum. Bu sözcükler Türkçe'ye yeni yeni giriyor. Yani bu aşamada çok bilinmeyen sanat olarak görüyorum. Şimdi vaka şiiri çok kısacık 31 hecelik bir şiir türü. Japon edebiyatının en eski edebi türü olarak düşünebilirsiniz ve ilk sözlü gelenekten günümüze kadar da varlığını sürdürüyor. Yani günümüzde de hala yaşıyor. Bu yüzden çok kıymetli. Japonların sevdiği sakın harfiyle karıştırmayın. Onlar bizim rakibimiz. Biz vaka şiirini seviyoruz. Devam ediyorum. Şimdi bu vaka şiirleri tarih içinde bir zaman 1235 Fujiwara no Teika. O dönemde hem o eski nüshalara ulaşmak çok zor, hem o bilginin aktarılması sülaleler içinde oluyor falan. Ben bunu çok uzun anlatırım, kitaba bakın siz. Fujiwara no Teika bu bilgiye sahip biri ve bir arkadaşının isteği üzerine şey yapıyor. Ogura'daki bir konağın sürgülü kapılar için şiir seçiyor, 100 şiir seçiyor ve kaligrafiyle yazıyor. Bu böyle. Sonra zaman içinde bir yerde bizim bildiğimiz Ogura şiirlerine dönüşüyor. Şimdi çok kısaca anlatacağım burayı. Turuncu gördüğünüz yerler bu seçtiği, hani 100 şiir seçti dedik ya, 100 şiirin dönemi. Yani 670'lerden başlıyor, işte 1200'lere kadar olan dönemdeki 100 ayrı şairin 100 şiirini seçiyor. Sonra o dönemde tabii ki o konağı süslüyor fakat aradan zaman geçiyor vesaire. Bunlar kartlar, oyun kartlarına dönüşüyorlar. Ve Edo döneminde 1700'lerde kart olarak toplum içinde özellikle şiiri, yazıyı öğretmek amaçlı kartlar olarak yaygınlaşmaya başlıyor. Bu ilk ortaya çıkışı. Sonra 1900'lerden sonra kuralları belirleniyor. Yani kitapta zaten detayları var. Oradan bakarsınız. 1954'te tamamen farklı bir şey dönüşüyor. Bir spor etkinliği gibi düşünün. Rekabetçi karuta çıkıyor. Bu da o dönemin, yani şiirlerin yazıldığı dönemin ortamını hayal etmeniz için koyduğum sevgili Rukiye Derdiyoku'nun çizimi Heian-kyo başkent, soylular, sıradan halk. Şimdi karuta oyunu nedir? Hiç bilmeyen birine tarif etmesi çok çok zor. 100 tane okuma kartı, 100 tane de toplama kartı olan iki desteden oluşuyor. Sağ üst köşede göreceksiniz. Okuma kartlarında bir resim var. Resmin üzerinde yazılarda şairin ismi yazıyor, şiirin tamamı. Toplama kartlarında bunlar yere seriliyor. Şiir okunurken o yere serilen kısmı toplayacaklar. Şiirin son 14 hecesi var. Şiirin ilk sesini duydukları anda o son kısmındaki şeyi tahmin ediyorlar, ezbere biliyorlar ve onu yakalıyorlar. Şimdi oyunun iki çeşidi var. Size şu anda hani bu anlattığım şekilde çok bir şey ifade etmiyor. Nasıl oynayacağım ben bunu? Birazcık yardım aldım. Gösterelim. Evde bu şekilde oynanıyor. Bu basit bir şey. Yani şiir okunuyor. O şiirin, bu gördüğünüz kartlarla okunuyor. O şiirin devamını bulan, bu benim diyor, alıyor. Çok kart toplayan kazanıyor. Ama
asıl ünlü olmasının sebebi o evdeki oyunlar değil. Yılbaşlarında vesaire böyle oynanıyor. Öyle bir türü var ki asla hayal edemezsiniz. Bu rekabetçi karate dedikleri 54'ten beri yani okullarda işte turnuvalarda bayağı spor gibi düşün. Yani fiziksel kondisyonunuz yetmezse bu oyunu oynayamıyorsunuz. O da şöyle, arkadaki okuyucu yüksek sesle okuyor şiiri. E, Gördüğünüz gibi şiir okunurken devamını ikinci yarıdaki desteği atılıp aldılar. İlk elinde yer kazanıyor. Gördüğünüz bu da turnuvalarda bu şekilde yapılıyor. Şimdi bizim kültürümüzde böyle bir şey hayal edilemiyor. Hani şiir derken biz romantik romantik yavaş yavaş okuruz değil mi? Bu çok etkiliyor beni. Yani bunu hayal edemiyoruz. Peki biz neler yaptık? Ya ben tabii ki şiirin böyle romantik okunması ya da şeyini o şekilde düşündüm. Olasılıkla şairler de öyle düşünmüştü yazarken. Neyse biz neler yaptık? Kısaca bunu anlatalım. Benim hayalim şuydu. 97 pardon. Şiirleri çok beğendim ve çevirmeye başladım. Elimde de bu karita kutuları vardı. Çok heyecanlıydı benim için yani. Fakat tabii bitmiyor öyle. Defalarca tekrar tekrar çevirdim ve şimdiki haline geldi. Türkçesini hazırladım. Onları hani gözünüzde canlanması için çünkü tamamen 700 yıllık bir kültür, bir dönem düşünün. Yani o dönemin gözünüzde canlanması, vakayı, edebiyatı, bütün o şairlerin hikayelerinin gözünüzde canlanması için de minicik öyküler ekledim. Sonra işte 5 yıl önce karita görselleri hep aklımda vardı ama gelenekselleri kullanırım diye düşünürken sonrasında böyle bir fikir ortaya çıktı. İşte herkese teker teker ulaştım. 60 kişi bu karitanın görsellerini hazırladık. Böylece dünyada ilk defa kendi karitalarımızı yapmış olduk. Hani bunun benzeri yok. Şiirlerin seslerini hazırladık. Türkçe ve Japonca. Bunları kitap haline getirdik. Kitaplara sesleri ekledik kare kodlarla ve sonra da sergiyi de böyle devasa karutalar şeklinde hayal ettik. Yani şu anda sergiye gidip onu gezmeye başlayacak kişiler de o devasa dediğim yani bir karutanın 32 katı gibi karutaları görerek gezecekler. Bütün bunlar oldu. Şimdi sergideki karutaları şu şekilde tasarladım. Tıpkı bir şey gibi, okuma kartı gibi düşünün. Japoncası var, şairin ismi var, Türkçesi var. Bunu yapan sanatçıya dair ve esere dair bilgiler var. Bir de kare kodumuz var. Yani sergiyi gezen cep telefonuyla kare kodu okutacak, işte kulaklıkla sesini dinleyecek. Tabii yüz olduğu için, yüz eser olduğu için hepsi için uzun bir zaman gerekecek. Bunu böyle tasarladım. Gelecekteki planım da önümüzdeki aylarda online, bu serginin online versiyonu, canlı. Yani ben anlatmak istiyorum, herkesten bahsetmek istiyorum, sanatçılarımız katılsın istiyorum ve online versiyonu da yapmak istiyorum. Bu böyle kitabın içinde bu şekilde tasarladım. Sol taraf yine geleneksel karata mantığında. Yani yaptığımız görsel var, şiir var ve sesi var. Sağ tarafta gördüğünüzde işte öyküleri bu şekilde koydum. Genelde o A4 kağıdın yarısı kadar öykü var. Altında tamamen ansiklopedik bilgi var. Bunu da şey için düşündüm. Hani okullarda ya da hani bununla ilgilenen biri varsa tamamen atıfları yapılmış bilimsel kaynaklardan alınan şeyler. Benim araştırmam ama orada bana ait görüşleri özellikle belirttim. Onun dışında başka kaynakların bilgileri onları belirttim. Şöyle bir şey koydum. İnternet görsel aramaları için anahtar sözcükler. Böylece hani orada bir yer mi geçiyor? İnternetten onu arayarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Yine videoları o şekilde bulup izleyebilirsiniz. Dil üzerine çalışanlar için Japoncasını, klasik Japoncasının analizini koydum. Diyelim ki Japonca hiç bilmeyen biri var. Fakat bu metinleri çalışmak istiyor. O zaman da Japonca söz dizimine göre Türkçesini koydum. Yani kaynak metni, Japonca metni takip edebilecek hale geldi. Her sayfa, her şiir aşağı yukarı bu şekilde olmuş.
Gördüğünüz gibi yani edebiyattan işte bu eşyanızın monona böyle bir düşünce şekli ya da işte müzevi edebiyat, bu tür içerikler göreceksiniz. Şimdi gelelim Türkçe karutalara. Bunları çok düşündük. Üzerinde boyutu nasıl olsun, Türkçe şiirler uzun, Japoncalar 31 hece ama bazen benimki sayfaya taşıyacak kadar oldu çeviriler. Çünkü söz oyunları var, cinaslar var, hepsini yansıtmak uzun. O zaman normal kart boyutunun 2 katına çıkardık. Fakat o kadar uzun şiiri görselin üzerine koyunca bu sefer görsel kayboluyor ve çok güzel eserler var. O zaman bir farklı format getirdik ve bir yüzüne görseli koyduk. Örnekleri sizlere ulaşmıştır ya da göreceksiniz. Bir yüzünde de şiirin Japoncası, şairi, Türkçesi ve QR kodla da sesini koyduk. Bunlar okuma kartlarımız bizim. Okuma kartları bu şekilde. Bu aşamadan sonra karutalar henüz basılmadı. Bu aşamadan sonra bir kurul kurulacak ve karutaların toplama kartlarının ve kurallarının belirlenmesi gerekiyor. Yani diyelim ki Japonya'da tatami ile mi oynanıyor? Biz halı mı kullanalım acaba? Ya da bu 14 hece ya Japonca'da. Bizde o 14 hece mi koymalıyız, nasıl koymalıyız? Bütün bunların kurallarının belirlenmesi gerekiyor ki kalıcı ve hani diyelim ki üniversitelerin Japonca yani karuta kulüpleri olacaktır ileride ya da işte ne bileyim çeşitli organizasyonlar yapılacaktır festivallerde, Japonya festivallerinde. Bütün bunların sürdürülebilmesi için işte bu aşamadayız. Dilerim onu daha hızlı bir sürede, çünkü şeyler hazır, okuma kartlarımız hazır. Yine aklımda var, sponsorlara bağlı olarak okuma kartlarıyla bu görsellerin de birlikte kullanılabileceği, yani toplama kartlarında da görsellerin yer alabileceği bir şey var. Onu zamanla ilerledikçe tekrar sizlere ulaştıracağım. Şimdi size seslerini dinletmek istiyorum. Günün ilk ışıkları, sisli Uji Irmağı. Ağır ağır açılır, belirir sığ sularda balıkçı tuzakları ahşap kazıklarıyla. 宇治の川霧垂れ絶えに現れ渡る瀬瀬の網代木権中納言貞頼。 Şimdi bunu seslendiren Osman Hocam şeyinden de anlamışızdır. Yani çok severek bunu, hani o şiir ya da o görsel gözünde canlanarak seslendirdi. Tomoyo Özerhan Hoca da sis resmini çizdi. Şimdi bir sonrakine geçelim. Açık denizlerdeki bir taş gibi derinde, görünmez hiçbir göze, sular çekilse bile, ah şu yenlerim benim, yaşlarımı sildiğim, hiç kimse bilmese de kurumaz bir an bile. 我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らね乾く間もなし二条院の讃岐。 Bunun da ilginç bir hikayesi var. Yani şiirin çevirisi herhalde benim en severek yaptığım şiir çevirilerinden biri. Okurken de çok keyif aldım. Şu an bunu çizdiğinde üniversite sınavına hazırlanıyormuş. Matematik kitabının üzerine çizdiği şeyi sonra dijitale döndürüyor. O da Japonya'ya bir televizyon programıyla giden çok özel bir hikayeyle Namahage'leri gören biri. Böylece ben seçtim bunu. Matematiğin nedimesi dedim ve kitaplarımızda bu şekilde yerini aldı. Değişir insan kalbi. Değişti mi seninki? Buraların kokusu, mis erik çiçekleri. Bak hiç değişmemiş ki, tıpkı eskisi gibi. 人はいさ、心も知らずふるさとは
花ぞ昔の蟹においける紀貫之。Erhan Hoca seslendirdi, Takako Cuma seslendirdi. Çok ünlü bir şiir. Bunun görseli de sevgili Soytama Hoca'nın Koto için yazdığı notalar. Şimdi görsel projesi olarak başladığımız bu şey bir süre sonra yani şeye inanamazsınız. Hani Türk-Japon dünyasında amatör olarak da çok güzel eserler yapan kişiler varmış. Onlara ulaşmış. Çok zengin içerikli bir şey oldu. Bir noktadan sonra şey oldu, kişilerin eklenmesi düşüncesi geldi. Yani o kadar güzel bir kitap ki o zaman biz de yapım işi olamadık ama yani 60 kişi olarak o düşünce geldi. Soytama Hoca'ya o zaman şeyi sordum, hani notalarınızı kullanalım mı diye ve o şekilde Koto notaları da şeyde yer aldı. Şimdi saate bakıyorum. Evet. Ankara'ya bağlanma saatimizin geldiğini tahmin ediyorum. Şeyin sunumun devamına daha sonra yer vereceğim. Zemin geldi mi? Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni göz atın. Şimdi ondan bir selam alalım. Sonra bizi sergi salonunda gezdirsin. Merhaba herkese. Şimdi Bilge Hanım'a bağlıyorum ben. Sen selam vermeyecek misin? Selam ver. Peki, ben de hemen Bilge Hanım'a geçtim bu arada. Şimdi. Yine Bilge Hanım'a. Kusura bakmayın, aksilikler olabiliyor. Buyurun. Türk ve Japon dünyasından birçok kişinin emeğiyle oluşan bu sergimizde Esin Esen hocamızın da kitabında bahsettiği sanat içinde sanatı keyifle deneyimlemenizi istiyoruz. Hoş geldiniz. Ay, çok teşekkür ederim. Ben Bilge mütercim tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisi. Bize dünden beri her türlü koştu, yardım etti. Bugün de orada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi yavaş yavaş sergi salonuna geçmeye çalışıyoruz. Tamam. Evet, sergi salonumuza. Evet. Ebru. Ebru Yalkın danışmanlarımızdan çok çok kahrımı çekti ve harika bir eserle o da Hitamura'nın eseriyle şu an orada. Biraz yaklaşabilirsen belki hem Ebru'yu hem eserini daha rahat görebiliriz. Tabii. Merhaba herkese. Merhaba. Merhabalar. Ben bu çalışmayı yaparken şöyle düşündüm. Keşke bir şeyler benim olsa ve hepsini ben resmetsem. Böyle bir duygu içerisindeyim. Çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese, tüm sanatçılara, Esen'e, herkese teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ebru'nun çok çok emeği var. En zorlandığım, hatta vazgeçmek üzere olduğum sıralarda bile hani onun o gülümsemesi ve desteğiyle proje devam etti. Çok çok teşekkür ederim. Göknil Hanım, Göknil Sarıoğlan, Sumye sanatçısı. O da İstanbul'dan bu etkinlik için Ankara'ya gitti. Bu sabah trenle gittiler. Şimdi sergilenen eserini de Ogura için bir desen çok uzun süre araştırdı ve oluşturdu. Çok teşekkür ediyorum Göknil Hanım. Siz Ben çok dinleyin. teşekkür ediyorum. Ben bu resmi yaparken şiirin o duygusallığı beni çok etkiledi ve doğayla bütünleşmesi ve bunu yansıtmaya çalıştım. Ben de herkese, tüm emeği geçen sanatçılara, başta Esin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
Oo, Rukiye derdi yok. Danışmanlarımızdan. Onun da çok çok emeği var. Onunla başka işler de yaptık. Koten Manga'da da birlikteydik. O da Balıkesir'den Ankara'ya geldi. Sergi açılışına. Merhaba. Merhaba herkese. Ben de Esin hocamla birlikteydi aslında oluşturduğumuz gibi. Hani Heyyan dönemindeki İpek şahirini İstanbul'a getirdik bu çalışmada. Hani fikir ortak, eser benden. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sergileme de çok güzel olmuş. Herkese tebrik ederim. Yani çok çok teşekkür ederim Rukiye. Gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi biraz sergiyi gezdirmeye, resimleri, görselleri göstermeye çalışacağım. Zülal'e yaklaşıyor muyuz? Evet. Herkese merhaba. Zülal, Türkiye'nin ilk Japonca mütercim tercüman, lisans yani üniversite mezunu ilk Japonca mütercim tercümanlarından. Çok güzel bir yere geldi. Tebrik ediyorum kendisini. Her zaman zaten yanımda, bugün de öyle. Bizim konuşmalarımızı, benim ve Erhan Hoca'nın konuşmalarını da okuyacak. Eserini de lisans döneminde yaptı ve çalışırken aynı zamanda Heian dönemi ile ilgili de çalıştı. Bütün o desenleri düşündü. Zülal, sana verelim sözü. Herkese merhaba. Öncelikle böyle değerli ve emek kokan bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğiniz için. Başta Esin Hocam olmak üzere. Ben de eserimde aslında kapalı kapılar arkasında yaşayan Heyyan kadının özgürlüğe ve kendi hayatını yaşamaya dair arzusunu yansıtmaya çalıştım. Ve bunu yaparken de kendi kültürümüzden, Türk kültüründen de unsurlar eklemek istedim. Ve böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Tabii ki şiir muazzam. Çok teşekkür ediyorum bu projenin parçası olmama olanak sağladığınız için. Zülal, çok çok teşekkürler. Sevgiler. Şimdi Gülzemin Hanım'ın eserini gösterebiliyor muyuz acaba? Geldik, yaklaştık. Evet, burada. Evet. Şimdi bunun çok ilginç bir şey var. Yani dediğim gibi hani ben ne söylesem mızıldanıp yaptırabiliyorum yüzümle. Bu da öyle oldu. Gözükmüyor ama yapılan şey şu: annesini ve kendisinin yaptığı el işleri 85-90 ya da 2000 yılları arasında. Ben onlardan bir kolaj yaptım. Ve böylece Emine teyze de, rahmetli, Allah rahmet eylesin, o da bizimle sergide olmuş oldu. Sonra kitaptan bakarsınız buna da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yaklaştırabilir misin o aşağıya, bir aşağıya? Şuna. Evet, Hayriye Hanım'ın. Evet. Konuşmak isterseniz Hayriye Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok gurur verici yer almak. Söylemek isterim sadece. Teşekkür. Çok teşekkürler. O yukarıdakine yaklaştırabilir misin? O da Ayşegül Kalaycıoğlu'nun. Yani o kadar özel bir eser ki sonra yakından bakarsınız. Hani gözler bu kadar mı anlamlı olur?
Yine ya hepsinden bahsetmek isterim ama vakit yok, şimdi görünce söyledim. Çok teşekkürler. Var ama bu eseri de çok etkileyici. Böyle insanın içine dokunan bir eser. Şeyde tam gözükmüyor. Yani ekranda tam gözükmüyor. Şimdi sözü ona verelim. Merhabalar tekrar. Eseri yaparken aslında imparatorun, yani bu eski imparatorun içini yansıtmaya çalışmıştım. Umarım yansımıştır. Tabii ki çok karanlık olduğu için pek fazla gözükmüyor olabilir. Ama umarım beğenirsiniz. Ellerinize sağlık ve her şey için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben de O zaman şöyle resme yakınlaştırarak ben bağlantıyı sonlandırıyorum. Süpersin. Herkese emeği geçen Açtın herkese kendini. teşekkür ediyorum. Tamamdır. 16.10'da tekrar kurdele kesiminde bekliyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi size kısaca Aron Hoca'yı tanıtacağım. Kendisi klasik Japon edebiyatı uzmanı, Waseda Üniversitesi'nde. Sekai Waka, Dünya Waka Şiiri adında dergi çıkarıyor ve dünyadaki tüm çok sayıda akademisyeni bir araya getiriyor. Hatta tek şiirin işte 20 farklı dildeki çevirisi üzerine akademik yazılar yazdığımız çalışmaları var. Çok ilginç bir şekilde Murasaki Shikibu'yu Macarca'ya çevirdi. Ogura Hyakunishu'yu Macarca'ya çevirdi ve hani böyle insanların arasında değişik görünmez bağlar olur ya, Aron Hoca ile de ben öyle hissediyorum. 今翻訳されてますでしょうか？あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫そうです。はい。はい。先ほど多分、ご紹介してくださったと思いますけれども、今は、大阪、日本の早稲田大学で、今、非常勤講師として、働いておりまして、それから、古典文学、特に和歌文学を研究しております。それから、先生、どうかよくされていないので、şimdi hocanın dediklerini ben çevirmeye çalışayım. Hatice yakınlardaysan senden de yardım isterim. Waseda Üniversitesi'nde çalışıyorum ve klasik Japon edebiyatı üzerine çalışıyorum dedi. Hatice sana bırakıyorum. Sensei これから8時半の方は通訳しますので、ちょっと話してから彼女の方に許せば大丈夫だと思います。わかりました。そうします。はい。お願いします。すいません。なかなかトラブルが、多くて申し訳ありません。はい。和歌を研究しておりまして、それから、サラシャ日記と、それから、百人、カール・ヨーシュヤさんと百人一首の、日本語訳、ハンガリー語訳を、しました。で、すみません。はい、ここで一回区切って訳していただきます。すいません。はい。私、ルーゼのチェルン、百君子、Hyakunishu, Sarashina Nikki, Sarashina Nikki eserlerini Macarca'ya çevirdim. はい、すいません。で、今回は百人一首について一言を、百人一首のハンガリー語訳について一言をお話しするようにとお願いされましたので、早速、こういう本に、なっております。Sizlere yakın işinin Macarca çevirisi üzerine birazcık bahsetmemi istendi. Kısaca göstermek isterim. Bu şekilde. はい。まずは、新先生に、お前本当に、今回の素晴らしい本を、トルコ語訳のご出版おめでとうございます。データを見ても本当に大変素晴らしい企画だと思いました。Öncelikle Türkçe çevirisi için Esin Hoca'nın çevirisiyle teşekkür etmek isterim. Harika bir çeviri olduğunu söylemek isterim. で、その後、ハンガリー語訳についてお話しするのも、2022年の12月に出た翻訳で、今回ちょっと原稿をシェアします。2022 yılında çıkmıştı Macarca çevirisi. Şimdi sizlerle bir kısmını paylaşmak istiyorum. すみません。
今は一応共有しました。で、あの、はい。で、まあ、ここに、ま、翻訳自体の、目的は、やっぱりとか、読者、ターゲットしている読者は、やっぱり、一般の人でも、Çevirinin hedef aldığı okuyucu kitlesi genel halk kitlesidir. 一般の人と、それからただやっぱり、研究者、それから古典文、日本文学、それから日本について研究したい人でもあります。まあ、そういうことで、Elbette bununla beraber geleneksel Japon edebiyatı üzerine çalışmalar yapan, Japon üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar da çevirinin hedef kitlesinden girmektedir. はい、すいません。そういうことで、割と長いというか、詳細な和詩、それから和歌表現、和歌の、習字法などについての、詳しい解説と、それから百人一首についての解説も含まれています。それを、はい。すいません。Bu açıdan oldukça detaylı vaka ifadelerini ele alan, hatta bunun açıklamalarını da ele alan bir eser olup. まあ、こういうふうにも、画像も入れながら、チラシ書き、和歌のチラシ書きだったり、それから歌合わせについてのお話、歌合わせについても紹介して、それから、まあ、それぞれの和歌に出てくる植物、季節のいろんな、動物、植物について、梅、桜などについても、松、も、書いています。Bununla beraber vakayla ilgili çeşitli görseller, bitkiler, mevsimlerin açıklaması da eserde bulunmaktadır. それから、まあ、百人一首についても、百人一首についても、その、成立状況や、それから、百人集歌との関係や、それから、カルタ、それこそ、いろんな授業、要するにパロディなど、どういうような形で、それからカルタについて、カルタの、遊び方などについても、紹介しております。Eserin içerisinde yakın isim toplanması, Karuta'nın kendisiyle ilgili, parodilerle ilgili ve Karuta nasıl oynandığı ile ilgili bilgi verilmiştir. Bilgiler içermektedir. それから、まあ、それぞれの歌についての部分なんですけれども、ここにもやっぱり、まず、原文を挙げて、それからローマ字表記、ハンガリー語の書き方でのローマ字表記で、それからハンガリー語訳、それからこれは、同志社女子大学にいらっしゃった、吉海直人先生が持っておられる1700年頃の、カルタでの、アロン先生、今、アンカラに、ちょっとつながる予定ですけれども、よろしいでしょうか、途中で。はい、後で続いてもいいでしょうか。大丈夫です。はい、すみません。すみません。ありがとう。とても面白くて、それも、ありがとうございました。では、今回は、停止します。はい。ありがとうございます。Şimdi Türk-Japon Vakfı'ndaki konuşmalar başlıyor. Ekranınızda Türk-Japon Vakfı diye görüyor olmalısınız. YouTube'a gitmiyormuş. Sebebini bilmiyorum. Yani YouTube'da aslında sesleri biz rahat duyduk fakat YouTube'dan duyamamışlar. Onun şu anda çözümünü getiremiyorum. Geldi, tamam. Türk-Japon sanatçının Türkçe karikalar için görseller başlıklı özel bir serginin açılışı için bir aradayız. Japan Foundation'ın destekleriyle yayınlanan bu anlamlı projenin bu sergiye ev sahipliği yapmaktan ötürü de Türk-Japon Vakfı olarak çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sergideki eserleri bugün bizlerle buluşturan, şiirleri klasik Japonca özgün metinlerinden Türkçe'ye çeviren, şiirlerin öykülerini kaleme alan ve bu büyük görsel projeyi hayata geçiren hocamız Sayın Esin Esen'e Türk-Japon Vakfı adına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu projeyi dünyadaki diğer Ogura çevirilerinden ayıran en önemli özellik, Türkiye ve Japonya'dan 60 sanatçının bu şiirler için özgün karuta görselleri üretmiş, hazırlamış olmalarıdır. Bugün sergimizde yer alan 100 görsel ve 100 şiir, iki kültürün hayal gücünün, estetik anlayışının ve ortak duyguların oluştuğu çok özel bir alan sunmaktadır. Kendilerine çok teşekkür ederiz katkıda bulunan tüm sanatçılarımıza. Ayrıca bu değerli çalışmanın Japan Foundation destekleriyle kitap olarak yayınlanmış olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Japan Foundation 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 40 ülkeden 72 kadar yayına destek vermiş olup Türkiye'den destek alan eser Ogura'ya öyküler olmuştur. Gerçekten emek verenleri kutlarız. Bu projeyi vakfımızda tanıtabilmekten ötürü büyük mutluluk duyduğumuzu tekrar bu vesileyle ifade etmek istedim. Bu projeye emek veren ve Türkçe'ye kazandıran tüm akademisyenlere, sanatçılarımıza, destek veren herkese ve bugün programımıza katılan siz değerli misafirlerimize, sanatseverlere hoş geldiniz deyip tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Özdamar'a teşekkürler sunuyoruz. Şimdi projede yer alan sanatçılarımızdan Sumiye sanatçısı Sayın Gökdil Sarıoğlu'nun konuşmasını dinleyeceğiz. Kendisi kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Konnichiwa. Buraya geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Sumiye Japon mürekkep resim sanatı çalışmaları yapıyorum. Benim için çok keyifli bir yolculuk ve bu yolculukta böyle güzel bir projeyle karşılaşmış olmak beni ayrıca mutlu etti. Gerçekten doğru zaman, doğru yer, böyle bir şey anladığım kadarıyla. Çalışmalarımda Uzak Asya mürekkep resim sanatını Türk ve Batı modernizmiyle bir araya getirerek farklı şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve gerçekten Japon estetik anlayışı, Japon kültürü, Japon sanatı da bu çalışmalarımda çok önemli bir yere sahip. Özel bir sos niteliğinde diyebilirim. Ve gerçekten biraz heyecanlıyım burada, kusura bakmayın. Bu da çok güzel bir heyecan. Böyle bir projede yer almak gerçekten beni ve tüm çalışma arkadaşlarımı, sanatçıları çok çok mutlu etti. Bunun için başta Esen olmak üzere tüm katkıda bulunan sanatçıları, akademisyenleri hem tebrik ediyorum hem de çok çok teşekkür ediyoruz. Japon kültürü, Japon estetik anlayışı, Japon yemeği, Japon sanatı, Japon müziği her şeyiyle çok farklı bir yerde. Ve bu anlamda da Türk estetik anlayışı ve Türk kültürüyle de gerçekten şaşılacak derecede benzerlikler de var. Bu çerçevede bunları güzel bir sentezle bir araya getirdiğimiz için çok çok mutluyuz. Bu çalışmaları yaparken gerçekten çok büyük keyif aldık. Sergimizi gezerken de siz değerli izleyicilerin aynı keyfi hissedeceğini umut ediyoruz. Tekrar her şey için çok teşekkürler ve yeni projelerde görüşmek üzere. Arigato gozaimasu. Ben Sayın Sarıoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyoruz. Şimdi ise görsel projesi danışmanlarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzak Doğu Sanatı uzmanı Doktor Erhan Özışık adına konuşmasını mütercim tercüman Sayın Zülal Kübra Asar okuyacaklar. Ve ardından da Japonolog Doçent Doktor Esin Eser adına konuşmasını tekrar mütercim tercüman Zülal Kübra Asar hanımefendi okuyacak. Kendisini davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar merhaba. Ben Japonca mütercim tercüman Zülal Kübra Asar. Erhan Hoca'nın konuşmasının gözünüzde canlanabilmesi için kısa bir açıklamayla başlayacağım. Bu sergide gördükleriniz devasa karutalar.
Bu elimde gördüğünüz ise gerçek boyutunun 2 katı. Şimdi sizlere Doktor Erkan Özışıklı'nın Karutalar, Oyun ve Sanat'tan bahsettiği konuşmasını okuyacağım. Herkese merhaba. Tüm bu kartlara ve üzerlerindeki resimlere bakınca onların hızla havada uçuştuğunu gözümüzde canlandırmak ilk anda zor gelebilir. Oysa tam da bunun için üretildiler. Bugün böyle elimizde kitaplarda ya da sergi duvarlarında sessizce duruyor olmalarına aldanmayalım. Aslında müthiş bir hızla oynanan bir oyunun parçaları onlar. Üstelik her birinin kendine ait bir sesi ve bir anlamı da var. Daha doğrusu birçok sesi ve sonsuz derinlikte anlamları. Çağlar öncesinden kulağımıza gelen muhteşem şiirler, izlediğimiz resimler, hepsi de bu oyunun birer parçası. Hatta bana sorarsanız sadece önümüzdeki kartlarla oynanan bir oyun değil bu aslında. Kartların üretim süreci de başlı başına bir oyun. Her sanatçının aşina olduğu ve bir şey yaratmak isteyen herkesin oynamak zorunda olduğunu bildiği, kabullendiği bir oyun. Belki de sanatı sanattan ayırırken, sanatçıyı zanaatkardan farklı bir yere koyarken aslında bu oyun oynama farkını kastediyoruzdur. Sanatçı önceki üretimlerden, alışkanlıklardan, sabit fikirlerden, sıradanlıktan sıyrılabilmek için ve uğraştığı her neyse ona bir ruh katabilmek için bu oyuna girmek zorundadır. Eğer samimi bir iş üretmeye karar verdiyse ana yolun dışına çıkıp kenarlarda dolaşmayı göze almalıdır. Çünkü çoğunluğun sabit fikirlerle üzerinde yürüdüğü o ana yol insana çoğu zaman sadece yavanlık ve sahtelik vaat etmektedir. İşte sanatçı bu sınırlarda gezinmeye başladığında oyun da başlar. Belirsizliklerle dolu, cesaret isteyen bir oyundur bu. Çünkü yepyeni bir alana adım atılmıştır ve eski bilgiler burada işe yaramayacaktır. Sanatçının sadece kendisinin fark ettiği problemlere yine sadece kendisinin üretebileceği çözümler bulması gerekir. Yeterli algı ve yaratıcılığı varsa bulur da. Ve çalıştığı iş bir gün tamamlandığında oyun da biter. Yine ana yola dönülür. Ta ki yeni bir işe girişene kadar. Üstelik bu oyun sadece resim, heykel, müzik gibi alanlarla sınırlı değildir. Aslında hepimiz yaptığımız her işte bu oyunu oynamakla oynamamak arasında bir karar veririz. Ben bu vesileyle kitaplarda ve sergide en değerli gördüğüm kısma, yani şiirlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu şiirleri sadece dilimize kazandırmakla kalmayıp, getirdiği yorumlar ve paylaştığı bilgilerle önümüze engin bir ufuk açan Sayın Esin Esen hocama gönülden teşekkür ederim. Bu oyunu oynadı ve hepimize oynattığı için. Tekrar merhaba. Şimdi de Doçent Doktor Esin Esen hocamızın konuşmasını okuyacağım. Sergide bulunan herkesi ayrı ayrı selamlıyorum. Orada olamasam da tüm kalbimle sizlerle birlikteyim. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. 27 yıl süren bu çalışmamın farklı aşamalarında birlikte olduğumuz herkese yürekten teşekkür ederim. Öncelikle sergi ve tanıtım etkinliğimize ev sahipliği yapan Türk-Japon Vakfı'na, Vakıf Başkanı Profesör Doktor Nejat Bora Sayan'a, açılış konuşmasıyla bizlerle olan Vakıf 2. Başkanı Doçent Doktor Emin Özdamar'a ve organizasyonun ilk aşamasında bugüne kadar olan destekleri için Sayın Sena Özgün'e teşekkürlerimizle. Kitaplar Türkiye Japan Foundation'ın kıymetli destekleriyle ulaştı. Bu süreçte her konuda sonsuz destekleri için Japan Foundation ve Sayın Matsuoka Hanım'a teşekkür ederim. Japonya Türkiye Büyükelçiliğine, Kültür Bölümüne ve bugün burada bizlerle birlikte olan 2. katip Sasaki Keisuke'ye yürekten teşekkürlerimizle. Desteğinizin hepimiz için anlamı çok büyük. Bu çalışmanın görsel kısmını birlikte oluşturduğumuz 60 sanatçımıza tek tek teşekkür ederim. Dünyaya güzellik verdiniz. Proje danışmanlarımıza, şiir seslendiren sanatçılarımıza ve çok sevgili Osman Seneboğlu hocama, Atsuko Suetemi Sensei'ye teşekkür sözcükleri yetmiyor. Desteklerinizle proje bugüne ulaştı. Son olarak aileme, hayat arkadaşım Ahmet'e ve anneme, yapabildiğim her şeyde siz varsınız. Çalışma bugün sizlerle Türk kültürüne adım atıyor. Sergide devasa karutalar olarak tasarladığımız eserlerin gerçek karutalar halinde basılması
ve Türk gençleri arasında popüler hale gelmesi en büyük dileğimiz. Özellikle pandemi döneminde bedensel faaliyetlerden uzak durmak zorunda kalan Türk gençlerini tıpkı Japon kapitaları gibi hem bedensel olarak güçlendireceğini, hem grup çalışması konusunda bilinçlendireceğini, hem de Japon edebiyatının yüzlerce yıllık geçmişiyle bugün arasındaki bağı kavramalarını sağlayacağına inanıyor ve temenni ediyoruz. Gerçekleşmesi için Türk-Japon dünyasından kurum ve şirketlerin kıymetli desteklerinin önemli olduğuna inanıyorum. Sözlerimi kitabın sonunda yazdığım cümlelerle bitirmek istiyorum. Yaptığım şeyler tamamlandığında dünya ile etkileşime girerek benden bağımsız başka bir şeye dönüşüyor. Hangi işi yaparsam yapayım, seminerler vermek, çeviri, kitap yazmak ya da biber yetiştirmek. Önemli olan tüm bunları yapacağım zaman dilimi. Benim için yolculuğun ta kendisi. O süreç estetik, içimizde sonsuz şeylerin dönüşüp şekillendiği, tanımlanamaz şekilde varlığından bile haberdar olmadığımız pek çok şeyle kurduğumuz bağ ile oluşan bir şey. Her anı tarifsiz bir çalışma oldu. 27 yıl olmuş ben bu şiirleri çevirmeye başlayalı. Görsel projesine ise ilk başladığımız kişilerle 5 yıl olmuş yola çıkalı. Çok zenginleşti, çok değişti. Kendine özgü biricik bir eser oldu. Sizlerle öğrendim. Bu aşamaya gelene kadar birlikte ne güzel şeyler yapabildik. Zamanın da, şiirlerin de kendi yolculuğu var. Biz onu takip ettik sadece. Biterken kendi öyküsüne başlasın bu kitap. Sizlerle. Ben bu güzel konuşmalar için Sayın Doktor Erhan Özışıklı'ya, Doçent Doktor Esin Esen'e ve konuşmaların okunmasına yardımcı olan Sayın Zülal Kübra Asar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise sizleri sergi açılışına davet etmek istiyorum. Kurdele açılışımız için Türk-Japon Vakfı 2. Başkanı Sayın Doçent Doktor Emin Özdamarı, Japonya Ankara Büyükelçiliği 2. Katip Sayın Sasaki Keisuke ve Ogura Projesi sanatçıları adına proje sanat danışmanlarımızdan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Sayın Ebru Yalkın'ı kurdele kesmek için sergi alanına davet ediyorum. Sergi açılışına kurdele kesmek için buradayız. Şu anda canlı yayına 2 görüntünün geliyor olması gerek. Bir önden Gözlem'in Hanım çekiyor, bir de arkadan Japon Vakfı. Kesildi mi? Evet. Harika. Tamam. Gözlem'in Hoca'nın ekranındayız. Onu şimdi sergi herhalde artık yoluna devam edecek. Sergiyi gezen herkese selamlar, sevgiler. Biz kendi programımıza, online programımıza dönelim. Teşekkür ediyorum Gözlem'in. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. O kadar büyük duygular oradan oraya savruluyor ki böyle şey gibi, yani bir yandan ağlayacağım, bir yandan güleceğim, hepsi bir arada. Herkese çok teşekkürler. Gerçekten Ankara'da olmak, oradaki canlı yayını görmek de çok heyecanlı ve etkileyiciydi. Erhan Hocam aslında kendi konuşmasını kendi okuyacaktı ama Zülal güzel okudu. Onu bölmek istemedim. Çok güzel konuşma. Kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ben de aynı Çalışmış. Ve Erhan Hoca'nın konuşmasıyla devam etmek istiyorum. Yani o oyun
Yani yazısını daha önce görme şansım oldu ve oyundan bahsettiğinde ben şöyle hissediyorum aslında, yani ESN Akademi içinde kendi yaptığım bu proje içinde sanki kocaman bir Luna Park'ım var. Ve oraya hayal ettiğim, böyle hayalimde kurduğum oyuncakları koyabiliyorum. Sonra sevdiklerimi, arkadaşlarımı, bütün bu sanatçıları davet edip her bir oyuncakta hani ayrı ayrı oynuyoruz. Bütünü ben görebiliyorum. Tamam. Ve şey gibi, yani o oyun gerçekten hani Erhan Hoca'nın hissettiği gibi benim için de çok güzel bir oyundu ve çok estetik bir oyundu. Teşekkür ediyorum. Şimdi artık yavaş yavaş şeye geçiyoruz. Ben bir ekran daha paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Sonra da son konuşmaları yapmak, söz almayan sanatçılarımız var. Onların konuşmalarını da aktarmak için şey yapacağım. Ekran paylaşayım. Ankara'ya bağlandık ve döndük. Şimdi çok hızlı bir şekilde sanatçılarımızı göstereceğim. Yani sadece isimlerini okuyabileceğim. Herkesin eserinden bahsetmek istiyorum. Yola yeni başladık ve ilerideki çalışmalarda, paylaşımlarda ya da etkinliklerde mutlaka bahsedeceğim. Rie Kudo bugün gelmedi galiba, göremedim. Çok büyük emeği var üzerimde. Bundan sonra isimleri söyleyerek hızlıca ilerleyeyim. Daha fazla zamanınızı almayayım. Babasının eserlerini bizimle paylaştı. Erhan Özışıklı Hoca, çok teşekkür ediyorum. Ebru Yalkın, Rukiye Derdiyok, Atsuko Suetomi, Osman Selemoğlu Hocam, Takako Jojimas şiirlerin Japoncasını seslendirdi. Göknil Sarıoğlan, Miki Hoşta, Çiğko Adachi, Yukiko Futamura, Irmak Dündar, Caner Güreliyer, Sayoko Numata, Kaoru Nibe Sancar, Doruk Mert Aşkın, Hülya Derdar Barış, Burcu Köse, Ulaş Cimit, Teoman Cimit, Çiğdem Atasayar Demir, Havva Mutlu annem, Shoichi Toriciman, Ayşen Göcan Gülbağ, İrem Bodur, Kibeli Özden, Yasemin Yemişçi, Pınar Boztepe Mutlu, Vaka Matsui, Alper Gültekin, Zeynep Gençer Baloğlu, Şuha Çetin, Yusuf Eladan, Pınar Özdemir, Emine Atamangoz, Hayriye Savaşçıoğlu, Gülzemin Özrenk Aydın, Ayben Duri, Işıl Dural, İbrahim Soner Özdemir, Midori Nishida, Kenji Kawamoto, Nerin Sever, Tuğba Soyak Skarpa, Ayşegül İto, Melek Çelik, Tomoya Özerhan, Ryo Miyashita, Mika Miyazaki, Aleyna Yaman, Zülal Kübra Asar, Hatice Han, Rabia Melisa Şişman, Derya Köse, Yukarıya Suda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı, gerçekten üzerinde konuşmaktan hiç sıkılmayacağım. Bundan sonra da defalarca anlatacağım şeyler. Bir sergi salonu da gözüküyormuş arada. Şimdi söz almak isteyenlerle yavaş yavaş etkinliğimizi tamamlayalım. Konuşmak isteyen var mıdır? Hülya Hanım, siz konuşmak ister misiniz? Size söz vermiştim. Peki şöyle diyeyim, pandemi döneminde Bodrum'da deniz kenarında otururken boş durmayayım, taşlar topladım, kırık camlar topladım. Sonra onları götürdüm evde kendime göre bir kompozisyon olarak oluşturdum. Sonra onu Facebook'ta paylaştım ve siz gördünüz. Ben bilebilir miydim ki o spontane duygularla yaptığım o tablonun sizin bir vaka şiirinde görselleneceğini. Bu bir rüya gibi bir şey.
Ayrıca sizin bir projede başından sonuna kadar azimle çalışmanız beni çok etkiledi. Şöyle ki hepimiz bir şey yaparız, yapabiliriz diye bakıyoruz ama siz yaptınız. Biz de o projenin içinde bulunmaktan ben kendi adıma çok onur duyuyorum. İyi ki sizi tanımışım. Biz karşı karşıya gelmedik ama gönüllerimiz hep karşı karşıya. Size inanıyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani gözler artık şey gibi ağladım ağlayacağım. Çok güzel sözler. Gerçekten eserinizi gördüğümde böyle yerimden zıplamıştım. Yani fikir çok hoşuma gitti. Geri dönüşüm. Yani kirletmiyoruz. Denizden olan şeyi sanata döndürüyoruz. O çok etkilemişti. Ve Bir de şu var, lafınızı kestim. Şimdi kırık camlar aslında çok şey ifade ediyor. Yani parçalanmış, kırılmış, hiçbir şey aslında yok olmuş. Hepsinin bir anlamı var. Biz ona sanatçı gözüyle bir anlam yükledik. Şair de kendi hayatına bir anlam yükleyip şiir yazmış. Hepsi birbiriyle örtüştü. Siz bunu organize ettiniz. Yani diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. teşekkür ederim. Ayben Hanım, size de söz vermek isterim, konuşmak isterseniz. Sizin çalışmanız çok güzel bir Erguvan ve Ebru. Onu da ben internet üzerinden keşfettim ve gördüğümde çok etkilendim. Yani Erguvan bu kadar mı güzel çizilir, bu kadar mı güzel etkilenir diye. Size de söz vereyim. Evet, ben de duygusal bir dönemde, pandemi döneminde yaptığım bir eserdi ve hatta altına duygusal bir şeyler yazmıştım. Esin hocamla oradan yollarımız kesişti. O dönemde her yıl yaptığımız Erguvan sergilerini yapamamıştık ve pandemiden dolayı. Ben de yine eserimi hazırlamıştım ve altına duygusal olarak Erguvanlar açtı. Biz bu yıl sergiyi yapamadık falan diye bir şeyler yazmıştım. Esin hocamla oradan tanıştık ve gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıştık. Bundan sonra da her zaman sizlerle birlikte olmayı isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz sevgiler, saygılar. Benden de. Şimdi Merin Sever'in adını gördüm. Bilmiyorum konuşmaya uygun mu? Onun çok ilginç bir işi vardı. Menü. Görmüşsünüzdür kitapta. Japon tarihini bir menü kurguluyor ve onun üzerinden anlatıyor. Bir yandan tadımını yapıyor onu dinleyen kişiler. Bir yandan da Japon tarihi dinliyorlar. O da çok ilginç bir, farklı bir şey olarak kitapta yerini aldı. Melisa, Türkiye'de klasik Japon edebiyatı çalışmak isteyen nadir öğrencilerden bir tanesi beni buldu. Konusu Nazire Honkadori diyoruz. Vaka şiiri çalışıyor. Japonya'da şu anda. Ve ona öyle bir şey seçtik ki şiirin naziresi vardı. Ve görselde görmüşsünüzdür. Miko kıyafeti giyiyor. Kendi fotoğrafı yaşayan başlığı altında koyduk. Görselde nazire şiire atıf yapıyor. Yani şey içinde, sanat içinde sanat diyoruz ya, öyleydi. Melisa, konuşmak istersen sana da söz vereyim. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba. Sizi tekrardan herkese tebrik etmek isterim. Gerçekten çok güzel bir eser oldu. Ben bu projeye çok son anlarda katıldım. Esin Hoca'ya ulaşmam nedeniyle kendisinden böyle bir fikir geldi ve ben de katılmak istedim. Şöyle ki, kendi alanımda olan bir şiiri hocanın bana seçmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Hele seçtiğim fotoğrafın buna uyması beni daha da mutlu etti. Şöyle ki, hocanın bu fikri benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Çünkü şu an ben Japonya'da klasik Japon edebiyatı üzerine Japonların olduğu bir alanda ilerlemeye çalışıyorum. Ancak hani kendimi bu alanda öne çıkarmak için kendi fikirlerimi göstermem gerekiyor. Yani sadece Japon olarak düşünmemem gerekiyor. Bunu bana Esin Hoca söylemişti. O yüzden Esin Hoca'nın bu projesi hem Türk hem Japon kültürünü nasıl beraber bağdaştırıp nasıl hani Türk kafasından bunu tekrardan yorumlayabildiğimizi
açıkladığı için benim için çok büyük bir anlamı var. O yüzden bu projede yer almama sebep olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Melis. Hatice konuşmak ister misin? Hatice'yi tanıtayım size. Çok güzel bir tercüman olarak yetişti. Benim seminerlerimden, profesyonel seminerlerimden de çok güzel yerlere de geliyor, gururla takip ediyorum. O da Japan Foundation'ın davetiyle Japonya'ya gitti. Ve Japonya'daki çevirmenler için düzenlenen o gezide yaptığı batikle, bir etkinlikte yaptığı batikle kitapta yer alıyor. Şiirler arası yokmuş ama sevdiriyorum gördüğünüz gibi. Çalışıyorum üzerinde. Evet Hatice. Ben de kendi kameram açılmamış görünüyor. Sizde açık mı bilmiyorum. Fakat öncelikle merhabalar. Tekrardan teşekkür etmek isterim bu etkinliğin, serginin, projenin bir parçası olmama izin verdiğiniz için. Bugünkü toplantı içerisinde aynı şekilde küçük bir önceki seneden devam eden ikinci bir moderatörlük şansı tanıdığınız için de teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir projeydi. Sizinle ilk tanıştığımız 2023 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlardan beri az çok bahsediyordunuz. Hem bu projenin içerisinde bu kadar fazla insanın, bu kadar fazla güzelliğin bir araya geldiği bir proje içerisinde bir katkı sağlayabilmek hem çok mutlu etse de hem de sizin bir öğrenciniz olaraktan gerçekten az çok sizi tanıma şansı edilmiş, sizinle yüz yüze tanışma şansı edilmiş bir kişi olaraktan böyle güzel, böyle değerli, bu kadar emek harcanmış bir projenin nihayet gerçeklik doğrultusunda ilk adımlarını attığını görebilmek, burada olabilmek, şahitlik edebilmek benim için çok değerliydi. Gerçekten bütün konuşmalarda, herkesin sözlerinde o samimiyeti, o enerji, o güzelliği hissetme şansı oldum. Gerçekten dinlerken, izlerken kendim bile duygulandım hiç beklemediğim şekilde. Umarım bundan sonra sadece çok daha güzel bir şekilde de ilerler. Daha da fazla kişiye, daha da fazla güzelliğe yayılaraktan devam eder ve herkes için en beklemediği yerlerde bile bir güzellik görme, bir ilham olma şansı sanır bu proje. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Galiba söz almayan bir tek No Name, ona ve Ali Emre. Şimdi Ali Emre bizim projede yer almıyor ama bütün projelerimize dahil oluyor. Japonoloji alanının geleceğinde yeri olacak biri. O da selam versin. Sonrasında da yavaş yavaş kapatalım. Bizim Esin Hoca ile tanışmamız da 5-6 yıl öncesine dayanıyor artık Kotodama projesinde. Daha önceki aslında buna benzer bir seminerinde tanışmıştık. Biz o zamanlar bir fanzin yazmaya çalışıyorduk kendi aramızda. Çok teşekkür ederim hocam bu proje içinde. Herkese şimdi yavaş yavaş artık kapatayım. Söz almak isteyen varsa son sözleri vereyim. Yoksa? Esin'cim bir kez daha çok teşekkür ederim. Yani kendi uzmanlık alanındaki birikiminin değerlendirilmesi bana düşmez, benim haddim değil ama insan ilişkilerinde, dostluktaki, vefalılıktaki örnek davranışların bana her zaman yol gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar. Herkese çok sevgiler. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi artık yavaş yavaş bugünkü etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Gerçekten yani, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözcükler yetmiyor. Yani şurada böyle bir şey takıldı. Ağladım alacağım. Hadi kapat ondan sonra alayım diye. Gerçekten çok özeldi. Herhalde bu projeyi en önemli, en özel kılan şey de şuydu. Hepinizle ayrı ayrı bir gönül bağı kurduk. Ve o kadar güzel ki yani benim için muhteşem bir zenginlik. Ve sizlerle kurduğumuz o bağ sayesinde de belki bu proje bugüne geldi. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bugün canlı yayınımızı burada bitirelim. Sonrasında da salondaki kişilerle vedalaşmış olalım. Ve katılan herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgiler. Çok teşekkürler. Teşekkürler herkese. Teşekkürler. Sizlerle olmak onurdu. Canlı yayını kapatmayı başaramadım. Olacağım. Tamam. Evet.
Düğmelerin yeri değişince şey oldu. Kapandığını zannediyorum.